Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ekonomiyi yorumlayacağız. Dünya para piyasalarının teknik analiz verilerinden bahsedeceğim. İlk olarak genel bir piyasa yorumumu yapacağım ve arkasından dolar, euro, ons altın, gram altın, Borsa İstanbul 100 endeksi ve Borsa İstanbul'daki ilk 30 endeksle ilgili teknik analizlerimi gerçekleştireceğim. Bugün merkez bankaları başkanlarının konuşmalarını yakından takip ediyor olacağım. Geçtiğimiz hafta Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası para politikası faizi toplantısında fiyatlandığı bir hafta oldu. Toplantının gerçekleştiği Perşembe gününe kadar piyasalarda temkinli yaklaşan hisse senedi yatırımcıları %8,5 seviyesindeki politika faizinin 650 baz puan artırılarak %15 seviyesine yükseltilmesini pozitif karşıladı. Böylece geçtiğimiz hafta negatif fiyatlama sürdüren ve yurt dışı piyasalarından pozitif ayrışmış olduk. Kararın ardından Türkiye'nin 5 yıllık risk birimleri olan CDS risk biriminin düştüğünü ve dolar Türk lirasında ise yukarı yönlü hareketlerin yaşandığını gördük. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın yaptığı konuşmada fiyat ve finansal istikrarı sağlayacak enflasyonla mücadele edeceğiz. Enflasyonla mücadele etmek için ekonomik birimlerimiz kollarını sıvadı. Bu istikrarlı ve hedefe yönelik bir şekilde yapacağımıza eminim ifadelerini kullanırken sadeleşme sürecinin etki analizleri yapılarak kademeli olacaktır ifadelerinde altını çizdi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in yaptığı açıklamalarda ise uyumlu yaklaşım gösterdi. Mehmet Şimşek'in fiyat istikrarına giden yolun kademeli ancak kararlı olacağını, hedefe ulaşmak için ne gerekiyorsa yapmaya devam edeceklerini sürdürdü. Makroekonomik istikrarı sağlamaya kararlı olduklarını, her iki önemli taraftan da hem fiyat hem de finansal istikrar mesajlarını başta 2 yıldır devam eden bankacılık üzerindeki regülasyonların beklentilerle birlikte hızla karşılanacağını ileri sürerken menkul kıymet tesisi yükümlülüğündeki değişikliklerinde yapıldığı gözlerimden kaçmadı. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Para Piyasası Kurulu toplantısında alınan sadeleştirme kararları çerçevesinde ilk adım olarak bankaların bilançolardaki Türk lirası ağırlıklı yükümlülüğünü %60'dan %57'ye düşürdü. Merkez bankalarının politika faizi kurulu toplantısındaki alınan sadeleşme kararı çerçevesindeki bu ilk adımla birlikte %10 olan menkul kıymet tesis oranlarında %5'e indirdi. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası resmi sitesindeki detaylara göre bankalarca hesaplanacak yabancı para mevduat katılım fonundan Türk lirası mevduat katılma fonuna dönüşüm yapılması halinde eksik kalan kısmın 2 katı tutarındaki menkul kıymet blok olarak tesis edilecek. Tesis süresi hesaplama tarihinde yakından takip eden ayın Cuma günü başlayacak ifadeleri kullanılırken tesis başlangıcını takip eden 6. ayın son Cuma gününden bir önceki günde sona ereceğini söylediler. Merkez Bankası'nın para politikasına ilişkin mesajlarının öne çıktığı bir hafta olurken Avrupa Merkez Bankası'nın Portekiz'in Sintra kentinde düzenleyeceği Merkez Bankacılığı Forumu'ndan çıkacak mesajları da yakından takip ediyorum. Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde saat 8.30'da forumun açılış resepsiyonunda konuşma sağlayacak ve salı günü de saat 11'de ayrı bir konuşma yapacak. En önemli oturum da çarşamba günü gerçekleşecek. Avrupa Merkez Bankası'nın Merkez Bankacılığı Forumu'nda saat 4.30'da İngiltere Merkez Bankası Başkanı Andrew Bailey, Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde, Fed Başkanı Jerome Powell, Japonya Merkez Bankası Başkanı Kazuo ortak bir panelde katılacak. Euro bölgesinde Jackson Hole olarak bilinen bu forum 29 Haziran'a kadar süreceğini söylemek isterim. Avrupa borsaları geçen haftanın son işlem gününe satıcılı başladı. Cuma günü açıklanan PMI rakamları Avrupa bölgesinin genel olarak beklentilerin altında
kalmış olmasıyla Euro'nun bir miktarda zayıfladığını gördük. Cuma günü bir süredir Euro dolar paritesindeki pozitif trendin kırıldığını ve 1,10 üzerindeki fiyatlamaları yapan paritenin 1,09 seviyesine geri çekilmiş olduğunu gördük. Bugün akşam saatlerinde Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde'ın konuşmalarını yakından takip edeceğim. Amerika Birleşik Devletleri tarafında ise Cuma günü veri akışı sakindi. Hizmet satın alma paritesi endeksi PMI verilerinin kısmen de olsa pozitif açıklanması, dolar endeksini 103 seviyesinin altındaki fiyatlamasını da sürdürüyor. Hafta içi yapılacak toplantılar sonrasında Fed Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı açıklamaları da yakından takipteyim. Hafta sonu Rusya'da oluşan karmaşa ve darbe girişimi ile ilgili birlikte ons altın tarafındaki geri çekilmelerin alım fırsatı olarak değerlendirilmesi gerektiğinin de altını çizmek isterim. Şimdi dünya para piyasalarının teknik analiz verilerinden bahsedeceğim. İlk olarak dolar Türk lirasında Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın geçen hafta beklentiler altında kalan 650 baz puanlık faiz artışı politika faizini %8,5'dan %15 seviyesine çıkarma kararı sonrasında kurdaki yükseliş eğiliminin sürdüğünü görüyoruz. Geçtiğimiz hafta kurda en yüksek seviye olan 26,12 Türk Lirası seviyesi kaydedilirken sonrasındaki nispeten geri çekilmelerle birlikte kurun 25 Türk Lirası seviyesindeki seyrinde sürdürdüğünü görüyoruz. Bugün yurt içerisinde veri akışı sakin. Amerika Birleşik Devletleri'nde Dallas Fed İmalat Endeksi açıklanacak. Dolar Türk Lirası'na teknik olarak baktığımızda kurda 25,50 Türk Lirası'nın üzerindeki yükseliş hareketlerinin devam etmesi durumunda 26 Türk Lirası ve 26,5 Türk Lirası seviyelerinde yakından takip ediyorum. Gün içerisi geri çekilmelerle birlikte dolar Türk Lirası kurunun 26 Türk Lirası'nın altına sarkması durumunda ise 25,5 ve 25 Türk Lirası seviyelerinde yakından takipteyim. Euro Türk Lirası paritesine bakacak olur isek paritede özellikle geçtiğimiz haftanın son işlem gününde gelen veriler ve kar realizasyonları sonrasındaki geri çekilen kurun 25 Türk Lirası seviyesinin üzerinde kalıcılık ve zirve denemelerini yaşandığını gördük. Çaprazda dolar Türk Lirası hareketiyle birlikte geçtiğimiz hafta yükselmesini sürdüren Euro tarafında ise geride bıraktığımız haftada 28,50 Türk Lirası seviyesini test etmesiyle birlikte rekor tazeleyen Euro Türk Lirası %6'nın üzerinde değer kazandı. Euro Türk Lirası'na teknik olarak baktığımızda 27,60 Türk Lirası'ndaki fiyatlamaların destek bölgesi olarak karşımıza çıktığını görüyoruz. Destek bölgesinin altına sarkması durumunda 27,50 Türk Lirası ve 27,30 Türk Lirası seviyelerinde yakından takip ediyorum. Yükselişlerin devam etmesi halinde ise 27,80 Türk Lirası ilk direnç seviyesi olarak karşımıza çıkarken bu seviyenin kırılması halinde ise 28 Türk Lirası ve 28,30 Türk Lirası seviyelerinde yakından takipteyim. Ons altın tarafında ise ons altında zayıf görünüm ile beraber 1920 dolar seviyesindeki fiyatlamaların sürdüğünü görüyorum. Bu hafta Amerika Birleşik Devletleri tarafında hem Fed Başkanı Jerome Powell'ın konuşması hem de Fed'in faiz kararı için izlenen çekirdek kişisel tüketim harcamaları ile iş gücü piyasasına dair verilerin de içinde bulunduğu makroekonomik verilerin açıklanacak olması ons altın fiyatlamalarındaki volatiliteyi de neden olabileceği gibi piyasalarda da önemli takip edecek gelişmeler arasında yer alıyor. Gün içerisindeki destek seviyesi olarak ons altın için 1920 dolar ve bu seviyenin altındaki fiyatlamalarda ise 1915 ve 1910 dolar seviyelerinde yakından takip ettiğim önemli destek noktaları. Yükselişlerde ise direnç seviyesi olarak karşımıza çıkan ilk nokta
1925 dolar olur iken bu yükselişlerin devam etmesi durumunda ise 1930 ve 1940 dolar seviyelerinde yakından takip ediyorum. Gram altın tarafında ise gram altındaki yükseliş trendi devam ediyor. Değerli metalin geçtiğimiz hafta %5'e yakın prim kaydettiğini ve ons altınla birlikte dolar Türk lirasındaki değerli yükselişin hesaplanan yurt içi gram altın fiyatları kurdaki Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası politika faizi kararı sonrasında hızlı yükselişlerle birlikte geçtiğimiz hafta 1610 Türk Lirası seviyesini de test etti. Bu hafta ise Amerika Birleşik Devletleri'nden gelecek verilerle birlikte ons altın fiyatlarını dolayısıyla gram altın fiyatlarını da etkileyeceğini düşünüyorum. Yükseliş hareketlerinde gün içerisinde 1575 ve 1600 Türk Lirası seviyesini direnç bölgeler olarak karşımıza çıkarken bu seviyelerin aşılması durumunda ise 1630 Türk Lirası seviyesinin de yolunun açıldığını düşünüyorum. Geri çekilmelerde ise gram altına teknik olarak baktığımda 1565 seviyesini destek bölgesi olarak kabul ederken bu seviyenin altındaki fiyatlamalarda ise 1560 ve 1555 Türk Lirası seviyelerinde yakından takip ediyorum. Borsa İstanbul Yüz Endeksinde ise BIST 100 endeksi önceki işlem günü %2,85'lik yükseliş ile 5582 seviyesini test etti. Gün içi en düşük seviye olan 5478 seviye olurken en yüksek seviye olarak da 5593'ü gördü. Toplam işlem hacmine baktığımızda ise borsada 81,4 milyar Türk liralık bir işlem hacmi gerçekleşti. Güne yükselerek başlayan Borsa İstanbul Yüz Endeksi gün içerisinde kısa süre negatif fiyatlama görse de hızla yeniden pozitif seyrini geri kazandığını gördük. Bayram nedeniyle işlem hacmi düşük olarak görülebilirken geri çekilmelerin alım fırsatı olarak değerlendirilebileceğini düşünüyorum. Ay başından bu yana gördüğü 5730 seviyesinde test edeceğini düşünüyorum. Geri çekilmelerde ise 5350 seviyesinin altındaki satışlarında derinleşeceğini düşünüyorum. Borsa İstanbul Yüz Endeksine teknik olarak baktığımızda alım tarafının desteklendiği bir grafik olarak karşımıza çıkıyor. İlk direnç seviyesi olarak 5620 ve 5630 seviyeleri karşımıza çıkarken destek noktaları olarak da 5510 ve 5500 seviyelerinde yakından takip ediyorum. Borsa İstanbul'daki ilk 30 endekse baktığımızda ise BIST 30 endeksi Haziran vade kontratı son işlem günü %2,83'lük yükseliş ile 6247 seviyesinde tamamladı. Gün içi en düşük görülen seviye 6082 olurken en yüksek seviye ise 6269 olarak gerçekleşti. Gün içerisinde dalgalı seyreden Haziran vade kontratı olan BIST 30 endeksinin akşam seanslarında yatay bir seyir hakimdi. Borsa İstanbul 30 endeksine teknik olarak baktığımızda güçlü direnç seviyesi olarak karşımıza çıkan 6250 seviyesine yakın kapanan kontratın bu seviyenin üzerinde tutunabilmesi ihtimaliyle yükselen trend hareketinin de başlayacağını düşünüyorum. Bayram tatil etkisi nedeniyle işlem hacmi bugün nispeten düşük kalabilir. Vade kapanışlarının yarın olacağı yatırımcıların göz önünde bulundurmalarının da faydalı olacağını düşünüyorum. Teknik olarak Borsa İstanbul 30 endeksine baktığımızda alım tarafının desteklendiği kontratta takip edeceğimiz ilk direnç noktası 6310 ve 6320 olurken destek aralıkları ise 6130 ve 6120 seviyelerini yakından takip ediyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Arkadaşlar, kanalıma abone olmayı, beğenmeyi ve aşağıya değerli yorumlarınızı bırakmayı lütfen unutmayalım.
take